dayım tarafından arkadan kullanılma olayı. Anneanne Adem'e biliyorsun. Görgü tanığı, görgü Senin belanı versin. Biz beni kapatmaya çalışıyoruz. Vurma. Ya benim aklım çığırımı alıyor ya. Ne oluyor? Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Her şey bir gazete haberinin ardından gelişen trajik bir olayla başladı. Şentürk ailesi sıradan ama huzurlu bir yaşam sürüyordu. Baba Sabahattin Şentürk, oğlunun sünnet töreninde eşi Hayriye Hanım'la birlikte belki de hayatlarının en mutlu anını yaşıyordu. Ancak yıllar sonra yaşanacakları kimse tahmin edemezdi. İntihar ettiği öne sürülen Hayriye Şentürk'ün kardeşi Nazmiye Demiral, ablasının yaşamını şu sözlerle anlatıyordu. Ablam eski eşinden boşanalı 6-7 sene oldu. Boşandıktan sonra bayağı bir zaman beraber gene dost hayatı gibi kaldı eniştem o evde. Ama hiçbir zaman suları barışık değildi. Eşinden ayrıldıktan sonra genç kadın çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürebilmek adına zorlu bir geçim savaşı vermeye başladı. Geçimini şöyle bir kuaför dükkanı açtı. Zaten havaalanında çalışıyordu. Kızı Hülya ve oğlu Hakan'la hayatına devam eden Hayriye bir gün kızının arkadaşı Ebru ile tanıştı. Zamanla ona ısındı ve sonunda evinde kalmasına izin verme kararı aldı. Benim ailem yok falan, ablamın acımış evi almış. Aynı çatı altında yaşamaya başlayan 3 kadın kısa sürede gösterişli ve lüks bir hayat tarzına adım attı. Hülya ve Ebru Ocak ayında tanıştıkları 2 erkekle birlikte sık sık eğlence mekanlarına gitmeye başladılar. Regata'da tanışıyorlar. Ve ablamı da tanıştırıyorlar, işte Zafer tanıştırıyor. İddialara göre eve gelen Ebru telekızlık yapıyordu. Anneanne Huriye Şentürk ise torununun bu kız tarafından yoldan çıkarıldığını öne sürüyordu. Bu kızı eve alalı 3 ay oluyor. Bu kız dıştan adam beceriyor, evdeki kızı diskoteklere, bilmem hani kötü kötü yerlere. Bu kız artık tamamen çilesinden çıkarmış, bildiğin gibi değil. Benim torunum da ondan sıkı fıkı. Köyde diz yüz oturuyorlar. Yani ne teyzesini ne beni ne dinlemeye bile hiç onu gördüm. Kızlar sık sık gittikleri eğlence mekanlarında tanıştıkları Ufuk ve Zafer isimli 2 genç adamı eve getirerek anneleriyle tanıştırmışlardı. Anlatılanlara göre Hayriye Şentürk özellikle Ufuk'tan etkilenmişti. Bir subayla tanışıyorlar bunlar. O kızı ve evde affedersin bir tele kız var. 21 Şubat Cumartesi akşamı Hayriye Şentürk oğlu Hakan'ı bir şişe viski alması için markete yollamıştı. Bir küçük viski getir diyor oğluna. Kimse yokken evde. Şimdi oğluna viskiyi getir diyor, eve koyuyor. O subay geliyor. Subay elinde bir şişe viskiyle geliyor bak. İddiaya göre tam o sırada Ufuk, Hayriye Şentürk'ün evine gelmişti. Eve gelen Ufuk, viskiyi getiren Hakan'ı kapının önünde durdurmuş ve aldığı şişeyi geri götürüp iade etmesini söyleyerek onu tekrar markete göndermişti. Bizimkini geri gönderttiriyor, kendini içinden içiriyor. Ardından yanında getirdiği viski şişesiyle birlikte eve girdi. Hayriye Şentürk kapıyı açarak gelen genç adamı karşıladı ve oturma odasına davet etti. O esnada Hakan da arkadaşı Sezgin'le birlikte eve dönmüş, salonda televizyon izlemeye başlamışlardı. İddiaya göre Ufuk yanında getirdiği viskiden bir kadeh doldurarak Hayriye Şentürk'e ikram etti. Viskinin içine bir damla hap mı atıyor artık, Allah'a malum ilaç mı koyuyor? O an için çocuğum yığılıp kalıyor. Sonrasında genç adam ve genç kadın yatak odasına geçtiler, kadın halsizdi. Yatak odasına bir saat 45 dakikadan alar gibi bağırıyor. Ardından kadın yatak odasından çıkarak banyoya gitmek isterken düşüp yere yığılmıştı. Ağzından son kez şu cümleler dökülmüştü. Oğlum Hakan diyor, bana şimdi ne oldu? Kim ne verdi bana da ben bir anda gidiyorum? Tırnaklarım çekiliyor yavrum diyor. İddialara göre kadın düşüp bayıldığında onu eve yeni gelmiş olan Ebru bulmuştu. Ne yapacaklarını bilmeyen Ebru ve Ufuk önce arkadaşları Zafer'e haber verdiler. Şimdi bir de Zafer diye birisi var, arkadaş ikisi. Bu Zafer içeri giriyor. İçeri giriyor. Onlar öyle yaparken o tele kıza diyor ki Hülya'yı çıkar dışarı. Hadi hep beraber dışarı çıkalım. Komple yapıyorlar, tamam mı? O subayla anlaşıyorlar.
Genç kadını ayıltmaya çalıştılar ancak başarılı olamamışlardı. Baygın halde hemen komple kaldırıyorlar Kilinli'ye. Genç kadını çevrenin donanımlı hastanesi olan İstanbul Hastanesi'ne götürmüşlerdi. 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece hastanenin nöbetçi amiri olan Nuri Teke şunları anlatıyor. Kimler getirmiş hastayı? Şimdi efendim bir başçavuş ve 2 bayan vardı, genç bayanlar. Nöbetçi amir gelenlerin pek fazla bir şey bilmediklerini söylüyordu. İlaç içtiğini bilmiyorlarmış. Kızların yanında bir kişi daha vardı. Astsubay başçavuşa ben özellikle sordum. Ben nöbetçiydim, beni nöbetçi olduğum yerden çağırdılar dedi. Oysa iddiaya göre Ufuk o gece olayın geçtiği evdeydi. Verdikleri ifadede genç kadının 24 adet kalp hastalıkları için kullanılan ilaç içtiğini söylemişlerdi. Kalbe ait komplikasyonlar ve sistemik komplikasyonları olduğu bilinen bir ilaç. Sabah karşı ölüyor rahmetli ablam. Ve bana gündüz pazar günü saat 4'te haber geliyor, telefon geliyor. 4'te aradan kaç saat geçiyor? Düşünebiliyor musunuz? Yani akıl mantık almayacak bir şey. Kim ediyor telefon? Kızı, kendi öz kızı ediyor telefon. Teyze Nazmiye Demiral ablasının evine gittiğinde Zafer Korkmaz'ın eşi Nebahat Korkmaz'la karşılaşmıştı. Nebahat Hanım kızgındı. Evladınızı versin diyor. Siz öldürdünüz diyor, siz yaptınız diyor. Nebahat Korkmaz daha sonra Nazmiye Demiral'la görüştüğünde şunları söylemişti. Siz dedi benim söylediklerimizi duydunuz dedi. Ben dedi o şekilde demek istemedim dedi. Peki dedim ne şekilde demek istediniz dedi. Şimdi dedi Hülya ile dedi sizin yeğeniniz de dedi benim eşim dedi tanışmasaydı dedi. Ufuk abimle dedi Hayriye ablamla da tanışmayacaktı dedi. Hayriye Şentürk'ün cenaze töreninde üzücü şeyler yaşanmıştı. Cenazeye götürdük defnetmeye. Götürdük orada biz bekliyoruz Hülya bizim yanımıza gelsin. En azından yani annesi ölmüş destek oluruz birbirimize destek oluruz. Bir baktık Hülya Altsubay'ın yanında, Ebru'nun yanında kol kola. İddiaya göre cenazeden sonra anneleri Hayriye Şentürk'ün evine gelen Ufuk ve kızlar evi alt üst etmişlerdi. Eşyaları karıştırıp bir şeyler aramışlardı. Tuvalet masasının aynasının üstünde ablamla böyle sarmaş dolaş böyle normal bir resmini gördüm. Eminim onları yok ettiler yani. Daha sonraki günlerde eve gittiklerinde kızların küçük teyzesi Sabriye Şentürk ilginç konuşmalara ve davranışlara tanık olmuştu. Evde olan tele kız dedi ki kesinlikle yılmayacağız, Hülya başaracak. Ağzımız bir olacak. Ve Özlem de tamam dedi. Tamam. Biliyorsun ki dedi her zaman fikrimiz aynı. Ben seni silip sokağa atamam. Bir de Ebru'nun yazdığı bir nottan söz ediliyordu. Yaşamak için öldürmek derim. Genç kızın dayısı ertesi akşam birkaç akrabasıyla birlikte ölen ablasının evine gittiklerinde kendilerini şok eden bir tepkiyle karşılaşmıştı. Dayı Asım Şentürk o akşamı şöyle anlatıyordu. Aldığımız tepki başka kişiler tarafından silahla bize saldırı oldu. Bir araçtan inen tanımadığı insanlar üzerlerine yürüyüp kafalarına silah dayamışlardı. Aralarında kavga çıktığında ise kaçmayı denediler. Onun yanındaki arkadaşlarından birisi karnına vurduğu esnada o arkadaşım silah sıktı. Akrabalardan biri polise telefon etmek için telefon kulübesine girmişti. Adam telefon ahizesini eline aldığı sırada onu arkadan bir aracın takip ettiğini fark etmişti. Araba tam telefon kulübesine yaklaştığı sırada genç adam ahizeyi bırakarak tekrar kaçmaya başlamıştı. O sırada yoldan geçen bir taksinin önüne atlayıp taksiye binmiş ve hızla uzaklaşmaya başlamıştı. Arkadan gelen araç onu takip ediyor ve öndeki taksiye ateş ediyordu. Halkalı karakoluna hızla gelen adam ölümden dönmüştü. Geliyoruz boş kovan arıyoruz, bulamıyoruz. Asım Şentürk'e göre bu tuzak evdeki kızlar tarafından hazırlanmıştı. Her şeyin Ebru tarafından yönlendirildiği iddia ediliyordu. Duydum ki Ufuk'la onun da ilişkisi varmış. Yani ne kadar dolaylı yollardan anlaşılıyor. Ve ben bunu Ufuk'a sordum. Hülya'yla da ilişkisi olduğunu duydum Ufuk'un. Hülya, annesinin ölümünden sonra herkesten uzaklaşmıştı. Yıllar önce kendilerini terk eden ve sonra eve dönen babasının imam nikahlı eşi ve çocuklarını da eve kabul edip yanlarında kalmalarına izin vermişti. Babasını tercih etti. Çünkü babası o kadar adi
bir insan ki ablamı bile zamanı geldi peşkeş çekti el alemin adamlarına. İçip içip el alemin adamlarından para alıyordu. Gidin karımdan isteyin diyordu. Annane Huriye Şentürk ise inanılmaz bir iddiada bulunuyordu. Öz babası, öz kızını, tele kızın ikisini para karşılığı Şentürk ailesinin iddialarını doğrulayacak tanıklar bulunmalıydı. Hayriye Şentürk'ün ölümüyle ilgili bir yığın soru işareti vardı. İlk olarak kadının öldüğü gece Hakan'la birlikte televizyon izleyen Sezgin bir röportaj vermişti. Senin ilgin ne? Yani annesi acaba intihar mı etti yoksa başka bir şey mi var? Bence başka bir şey var. Ne var yani? Ne olabilir? Yani ya Subay ya Hülya ya da Ebru. Yani üçü arasında. Apartmanın kapıcısı olan Sezgin'in babası ise çok keskin iddialarda bulunuyordu. Burada subay da evde. Annesi nasıl kendini zehirler? Yani üçü bir oldular. Daha rahat yaşayalım diye. Benim aklım kanadım. İnsanların kişisel kanaatlerinden çok o geceyi yaşayan asıl tanıkların anlattıkları önemliydi. Olay sonrası evde bulundukları söylenen Zafer ve Nebahat Korkmaz çifti de bir röportaj gerçekleştirmişti. Şu olaylardan iki kelime dahi anlatsan bize, bizim için şey yavrum. Allah rızası için. Sana babal atıyorum. Şimdi işin özünü zaten siz biliyorsunuz. Hanımefendilerin bir takım iddiaları var o olayla ilgili. Cinayet mi, intihar mı şeklinde. Evet. Nebahat Korkmaz'dan tüm bu iddialara yanıt vermesi istenmişti. Siz öldürdünüz Zafer ve Ufuk Bey'e dönerek. Evet. Böyle bir şey Yani söylediniz. şimdi benim konum şöyle. Benim beyimin daha önceden Hülya diye bir kızla ilişkisi vardı. Evet, Evet. doğru. Yani bu kız Reka'da çalışan Tülay kız. Doğru söylüyor. Hani Doğru söylüyor. baba Hayır. anneannesi biliyor bu konuları. Hayır, evet. Tabii benim Reka'ya gittiği zaman arkadaşları falan orada çalışıyor. Orada tanıştığı zaman bunun torununu görüyor. Bu Allah. da onu evine davet ediyor beyimi. Gelir misin diye. Tabii bütün hangi erkek olsa gider. O anda da Ufuk abinin annesiyle ilişkisi vardı. Çünkü Hayriye abla Ufuk abi gerçekten çok sevmişti. Neyse Siz ben... bunu nereden biliyorsunuz? Görüşüyor muydunuz Hayriye Hanım'la siz? Hayır. Ben tanımıyordum onları. Ta vefatından sonra öğrenmiş oldum. Nebahat Korkmaz, intihar ettiği iddia edilen Hayriye Şentürk'ü hiç tanımadığını söylüyordu. Fakat kısa bir süre sonra telefonda tanıştıklarını anlatıyordu. Ben dedim Zafer Asubay'ın eşi oluyorum dedim. Benim dedim duyduğuma göre dedim sizin kızınızla benim beyimin ilişkisi varmış dedim. Yani dedim siz dedim bir annesiniz dedim. Bakın dedim benim bir tane çocuğum var. Bunu kabullenemiyorum dedim. Yoksa çok bunalıma girdim dedim. Kendime bir şey yapabilirim. Hayriye Hanım lafı ne oldu? O geçip işte tamam dedi. Bundan sonra dedi kızınla senin beynin ilişkisi olmayacak dedi. Sana söz veriyorum dedi. Nebahat Hanım, ilk olarak hiç tanımadığını söylediği, sonrasında telefonda tanıştığını söylediği Hayriye Şentürk'le ilgili şimdi de yüz yüze tanıştığını anlatıyordu. Büyük gün Ufuk abimle geldi. Burada oturuyordu. Gerçekten bize baktığı zaman işte dedi ki gerçekten yani seni tanıdıktan sonra senin çok iyi bir insan olduğunu anladım. Bundan sonra aslında senin beyin de kötü bir insan değil. Ama işte bir ilişkileri var dedi. Tamam dedik. Neyse bitecek mi? Bitecek dedi. Tamam bana söz verdi. Peki cenaze töreni sonrası eşine ve Ufuk'a onu siz öldürdünüz demiş miydi? O gün de benim gittiğim zaman hani benimle ilişkisi bittiğini zannettiğim kız bir baktım yatak odasında benim beyimin fotoğrafını gördüm. Hani o gün senin geldiğin gün. Evet yavrum. Ben buna çok sinirlendim. Ne olursa olsun dedim. Yani benim beyimin fotoğrafı başka bir bayanın yanında olamaz dedim. Aldım onu yırttım geldim. O anda o sinirimde beyime dedim ki bunun dedim bu bayanın ölümünün nedeni sizsiniz dedim. Olay gecesi neler yaşanmıştı? Evde oturuyorduk. Bir gün bir telefon geldi. Saat tam 2:30 muydu, 3 müydü? Bir telefon geldi Ufuk abimde. Zafer çabuk gel, Hayriye abla dedi şey içmiş, ilaç. Ben de geçtim ki Ufuk abi dedim, bak benim beyimin ilişkisi kalmadı o aileyle. Benim beyimi göndermeyin dedim, çağırmayın dedim, telefonu kapattım. Saat 4 müydü, bir telefon daha geldi, Hayriye ablanın öldüğünü söylediler bize. Zafer Korkmaz'ın eşi, eşinin gece 00.04'e kadar evde olduğunu söylüyordu. O sırada lafa Zafer Korkmaz da karışmıştı. Bakın çok enteresan bir şey var yalnız. Çocuk Hakan, çocukları 14 yaşındaki diyor ki ben diyor saat 10.30 ile 11 arasında eve gittiğimde diyor
Zafer Asubay'la Ufuk'u gördüm diyor. Ya benim beyim Yok, yok. 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 Yalan Şimdi şöyle- söylüyorlar. 10.30 ile 11 arası değil bir kere. Saat 7 miydi neydi? İşten çıkmıştık Ufuk abiyle. Ben de izinden dönmüştüm. Yeni izinden döndüğüm için şeker götürdüm. Yani Mersin'den gelmiştim. Oradan bir Cezeri almıştım. Her ikisi de Ufuk ile ilgili olumlu şeyler söylüyordu. Bey siz ne kadar bir süredir tanıyorsunuz? Ben Ufuk Asubay'la hemen hemen bir senedir. Ama bunu söyleyeyim yani Ufuk abinin bunu yapacağını hayatta zannetmiyorum. Çünkü o da evli bir insan. Çünkü onun da bir çocuğu var. Ama geçip de yani o bayanı öldüreceğini hayatta zannetmiyorum. Çünkü yapamaz öyle bir şey. Anneannenin iddia ettiği şeyler doğru muydu? Genç kız Hülya iddia edildiği gibi fuhuş batağına mı saplanmıştı? İddialarını doğrulamak amacıyla Telek kızlık yaptığı iddia edilen Ebru'ya telefon vasıtasıyla ulaşılarak bir görüşme talep edilmişti. Görüşmenin 2 kişilik olacağı söylenmiş ve Hülya'nın da dahil olması istenmişti. Böylece bir randevu oluşturulmuştu. Gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu kamera çekiminde genç bir kızın annesinin ölümünden sadece 3 hafta sonra fuhuş pazarlığı yaptığı ortaya çıkacaktı. Burası kimin odası? Herhalde babanın. Neresi? Burası. Yok, burası salon. Burası. Evet. Senin teyzen mi? Benim teyzem onun annesi. Ben çocukluğumdan beri onlar büyüttüğü için ben anne diyorum. Yani teyze kesinlikle demem. Kalpten mi gitti? Kalp krizi. Ya yok. Kalbi vardı. Almanya'dan gelen ilaçlar var kalp için. Kalbi hızlanmaya başlayınca korkuyor, onlardan bir tane içiyor. Geçmeyince bir tane daha içiyor. Ve bir tane 800 miligram. Fazla dozajı olduğu için alkol alıyor. Ne içti? Viski. Bir bardak viski içmiş. Ben veterinerlik. Hepsi temizlendi ama aldığı hap kana karıştığı için. Ya aradan 4 saat geçiyor. Kaç tane içmiş? Kendisi bir tane içtiğini söyledi. Bir tane içip hepsinin bir bardak viski içmesi zaten onun ölümüne sebep. Yas olmuş şey var mı? Yok. Sana Demir teyzemiz. Yok. Ya onunla konuşma önemli değil. Biz sana söyledik, sen bize söyle bir şey ki. Yani ona Tamam, göre. o zaman bak. Bu sefer bizi kırma. Sana bakamıyorum bak. Niye? Çok kızarıyor işte. Hayır. Bu sefer bizi kırmayın. Tamam. Biz size hakikaten yani. Size 15 tane taşıyorum. Hep 30'a mı çıkıyorsun? Evet. Yani güven konusunda ondan sonra Şimdi ciddiyetine bakarsak bir şey. riskli yani risk değil mi? Şu anda ben buraya geldim, aklımdan bin bir türlü şey geçiyor. Siz bunu bilemezsiniz. Vermiyorsun ödemeyi de yapayım size bari. Zaten ürünün ödemeye geçmez. Öyle dostum yani para harcamak için. Diğer bankadan nasıl diğer bankadan? Ben sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? 800 milyon altına girdi. Bunu nasıl becerdiğini şimdi anlamışsınız. Nasıl Ya. becerdik? İyi becerdim. Yani. Ne o zaman her akşam çalışıyorsun. Aslında her akşam değil. Yani bir gecede 3 işe gidiyorum, artı oryantallik yapıyorum. Ya. Bir gecede 3 şey gidiyorsun. Çok zor. Ne kadar sürdü? Çok zor. Neyim? Bayağı sürdü yani. Baylarca mı sürdü? Herhalde bütün milyon kolay bir şey değil. Bak ben kalkıp şimdi 600 milyon borcun altına gireceğim belki. Tabii bu sefer işte Ya. kolaylık yapacaksın bir tane sen. Yapmazsan kafamı kırarım zaten. Hatta senin bana eşantiyon olarak da ufak tefek şeyler vermen lazım. Ne bir şey? 600 milyon borcun altına giriyorum. Tabii blender. Ha yani mutfak robotu artı. Bak ışıkta bak sahte yaksana ışıkta. Ne yazık ki anneannenin fuhuş konusundaki iddiaları doğru çıkmıştı. Genç kadın annesinin ölümünden henüz 3 hafta geçmeden arkadaşıyla birlikte bir fuhuş pazarlığına oturmuştu. Peki Hayriye Şentürk'ün ölümüyle ilgili iddialar? Burada subay da evde. Annesi nasıl kendimizi yiyor? Hani üçü bir oldular. Daha rahat yaşayalım diye. Benim aklım kanadı öyle. Tüm bunların üzerine Şentürk ailesi topluca Ebru ve Hülya'nın yaşadığı eve giderek yüzleşmeye karar vermişlerdi.
Eve ulaşıp kapıyı çaldıklarında uzun süre kapı açılmamış, bunun üzerine dayı Asım Şentürk kendi anahtarıyla kapıyı açarak içeri girmişti. Kim açtı kapıyı bunlara? Bu kapı niye açılıyor? Ben açtım. Kapı açıldı. Niye açmıyorsun? Kızlar para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiklerini saklamıyorlardı. Bizim geçimimizi nasıl sağladığımız bizi ilgilendiriyor. Ve herkes de biliyor. Bunu da saklamıyor. Ebru kendisini şöyle ifade ediyordu. Orospuluk yapar. Hülya, annesi vefat etmeden önce de para karşılığı ilişkiye girdiğini söylüyordu. Dün akşam... Hayır. Evi geçindiren bendim zaten. Ebru, olay gecesiyle ilgili sorulara şöyle cevap veriyordu. Burada oturuldu. Biz üstümüzü çıkarttık, kendimize yemek hazırladık, tamam. buraya getiriyorduk. Tamam, o da kabul. Kalktılar, gittiler yatak odasına. Bayağı bir durdular. Durduktan sonra annem tek başına çıktı, banyoya gitti. Tamam. Bir de uyumuştu o sırada. Olayın yaşandığı gece yan odada arkadaşıyla televizyon izleyen, ölen Hayriye Hanım'ın oğlu Hakan, olay gecesiyle ilgili şunları söylüyordu. Ya ben geldiğimde kapıdalardı onlar. Kim kapıdaydı? Zafer'le Ufuk. İkisi de kapıda. Hı hı. Kaç saat? Saat 11 falan herhalde. 10-11. Oysa Zafer, akşam 7'de eve uğradığını, eşi ise eve hiç uğramadığını söylemişti. Viskiyi Ufuk getirmişti. Viski Kim açıp ikram etti? Ufuk mu Zafer mi? Ufuk. Geçtiler odaya. Annem orada çok ağladı. Ne İşte söyledi? bıktım dedi sadece. Bıktım. Bir şeyler bıktım diyordu ama anlamadım onu. Bu sırada ablanla evde miydi? Yok, ablamlar yoktu. Ebru Hayriye Şentürk'ü banyoda bulmuştu. Yüzüstü mü? Sırt üstü mü? Hayır, yüzüstü falan düşmedi. Duvara yaslanmış bir şekilde şu şekilde düştü. İlaçlar neredeydi? Mutfaktaydı. Mutfakta. Neresine mutfağı? Gösterir misin? Geçersen göstereceğim. Buradaydı. Yan bırakılıyordu. Buradaydı. İlaçlar. Bir tablet vardı öyle mi? Evet, 20 tane vardı içinde. 20 Boştu. tane. Ne ilacıydı o? Fark ettin mi? Almanya'dan gelen kalp ilaçlarıymış. Kalp ilaçları. Ama onu da doktordan öğrendik. Ne olduğunu bilmiyorduk. Sürekli kullanır mıydı onu? Hayır, hiç içmedi. İlk defa o gün orada gördük biz de. O gece dikkatini çeken bir şey olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap veriyordu. Peki hiç garip gelen bir şey yok muydu o akşam sana? Çok soğukkanlı davranıyordu, o kadar. Her şey olabilir burada. Eğer annem Ufuk abi seviyorsa, burada kal diye diretiyorsa kurtulması için bunu yapmış olabilir. Yani bu benim başıma bela olacak, ben evli bir insanım diyerekten öldürebilir de. Yani her şey akla geliyor ama Peki şu akla geliyor mu? Bunun bir tezgah olabileceği, yani ne gibi bir tezgah? asubaylarla sizin aranızda. Benim Daha aramda mı? rahat yaşamak adına. Kesinlikle. Sanmıyorum. Çünkü annem varken biz bu evde zaten çok rahat yaşıyorduk. İstediğimiz gibi çıkıp istediğimiz gibi giriyorduk. Yani hiçbir problem yoktu. Hakan olay gecesini anlatmaya devam ediyordu ki kızlar söze karışıyordu. Ufuk abi vardı. Başka Zafer. Kimler gelip seni aldı bugün? O gün. Götürdüler. Nereye? Seni geldi uykudan kaldırdılar. Kim vardı yanımızda? Hayır, olay gecesi... Sabah geldi diyorsun. Sabah kiminle geldik oğlum? Şimdi bir saniye, bir baskı yapmayın. Hastaneye götürmediniz mi annemi? Hayır, Hastaneye hasta götürdük zaman. öldüğü zaman. Öldü, eve geldi. Sabah Kimlerle kiminle geldi? geldik buraya? Kimler seni aldı götürdü? Nereye götürdü beni ya? Karakola gitmedin mi sen? Gittim. Onu anlat. Onu anlat diyorum sana. Niye anlatıyorsun? Ya Hakan bak, biz senin bütün samimiyetinle, bütün şeyinle doğruyu söylemeni istiyoruz çünkü olay aydınlansın diye. tamam. Şimdi bak, İşte bazı ayrıntıları çok iyi hatırlaman lazım senin. Sen diyorsun ki eve geldiğimde kim vardı diyorsun. eve ben Saat 11'de, 10'da kaçta geldi? 10'da mı geldi, 11'de mi geldi? 10.30 falan da işte. Kim vardı evde? Annem tekti bana içki aldırdı. Gittim içkiyi aldım geldim baktım Zafer'le Ufuk kapıdalardı. Hülya herkesi şok eden bir iddiada bulunmuştu. Ya benim tek şüphelendiğim kişi var ama gene de sadece ihtimal veriyorum Ufuk. Bu sırada Hülya'nın babası da eve gelmişti. Anneannenin damadı için öne sürdüğü iddialar damadının yanında bir kez daha sorulmuştu.
Ben dedim ki bana verdiği sözü dedim resmen göz yumuyor satıyor dedim. Demedim mi? Kimin için söyledin? Bunun için söyledim. Böyle bir şey söz konusu oldu mu? Benim için. Bir baba olarak. Bir kere insan evladını hiçbir zaman kötü yola sevk etmez. Babanın söyledikleri üzüntü vericiydi. Vallahi şimdi benim bilgime göre bunlar pek iyi yolda değillermiş. Duyuşum. Ben inkar etmiyorum. Engel olmak isteyebilirim. Tabii isteyeceğim. O kız 18 yaşını doldurmuş. Şimdi nasıl engel olabilirim ben bunu? Engel olmam için kesmem lazım. Şimdi bir evlat kesemezsin, atamazsın. İlerleyen saatlerde herkesi alt üst eden sözler yine Hülya'nın ağzından dökülmüştü. 8 yaşında başıma gelen tecavüz olayı ve o olaydan bir hafta sonra da dayım tarafından arkadan kullanılma olayı. Anneanne Adem'e biliyorsun. Görgü tanı. Seni şimdi bak döveceğim, manyak konuşma oğlum, sen ne diyorsun? Doğru mu Asım Bey? Öyle bir şey var mı? İçeride sana söyledim Kesinlikle kabul ediyorum, kesinlikle. Hayır. İçeride söylemiştim sana ben. Hayır. Sen sopa mı Siz istiyorsun? yalanlayın, tamam siz yalanlayın. Sen ne Önemli değil. yapıyorsun kızım? Öyle konuşma olmaz. Vurma. Anneanne. Vurma. Konuşma olmaz. Bu sözler herkesi şaşkına çevirmişti. Duymadım. Bu Sen ne bunu, demek ya? sen bunu saklamışsın öyle mi? Hayır ne demek? Nasıl kandırıyorsun? Nasıl kandırıyorsun? O söylüyor işte. Nasıl kandırıyorsun sen bunu? Hayır. Nasıl bir şey, nasıl bir olay? Allah belanı versin, sen var ya, Bu ne ya? Sen var ya, şerefsiz. Bununla Allah mı senin belanı kapatacağım? versin. Bununla mı Beni kapatmaya çalışıyor. Bununla mı kapatacağım? Vurma. Ya otur yerine be! Dur. Bir dakika. Ya anne bir dakika. Allah belanı versin. Konuşsana. Nasıl kapatacağım? Ay tövbe. Suçlanan dayı ise çılgına dönmüştü. Bunu Hayır. Saçmalamayın, yapmayın şimdi. Sakın ha. Şimdi yapmayın. Nedir bu ya? Benim aklım çığırımı almıyor ya. Ne oluyor? Bakın böyle yapacaksanız polis çağırın. Biz mi yapıyoruz? Bu nedir? Nereden çıktı bu laf? Nereden bileyim abla? Bu laf nereden çıktı? Böyle bir laf nerede var? Hangi ailede var? sen nereye? Durun. Anne elleme. Bak ben mi elliyorum? Annemin üstüne yürüme. Bak senin için iyi olmaz. Annenin üstüne iyi olmaz. Bak annenin iyi olmaz. Sen kimsin? Bu nereden çıktı bu laf ya? Anneanne ve teyze Hülya'nın anlattıklarına inanmıyordu. Kim? Bu laf nereden çıktı? Kim? Ne zamandan beri konuşmuyorsun, böyle bir olay vardı? Sen kimsin? Benim kardeşimi biz zorla evlendirdik. Sen kimsin kız? Tamam teyze git başımdan. Sen kimsin? Ya olaya girme. Otur şuraya. Sen olaya girme, otur Sen dinle. girmeden önce olacaksın. Otur dinle. Sen durma yavrum. Otur dinle, biz kardeşimi evlendirdik, zor geldik gecesine Tamam soktuk otur bir kızlar. saniye ya. Bir saniye otur ya. Geber akşama kadar. Böyle yapacaksanız Terbiyesizliğin alemi yok. Seni tele kız yedim. Benim kardeşim kaç gecedir burada, asla elin kızına da aynısını etmemiş. Bırakın. Kalk. tamam. Kalk lan. Otur şuraya. Otur lan işte sen de. Ortalık yatıştığında Hülya, anneannesinin neden yıllarca kendilerine sahip çıkmayıp şimdi neden kendileriyle bu kadar alakadar olduğunu şöyle açıklıyordu. Onlar paranın peşinde, evin peşinde. Başka hiçbir şeyin peşinde değiller. Hayriye Şentürk'ün ölümüyle ilgilenen karakoldan alınan bilgilere göre Ufuk İpkırmaz olay gecesinden sonra tekrar karakola gelip ifadesini yeniden kontrol etmek istemişti. Bütün bu iddialardan sonra Ufuk İpkırmaz'a ulaşılmaya çalışılmış fakat kendisine bir türlü ulaşılamamıştır. Tüm bu iddiaların doğrultusunda Hayriye Şentürk'ün annesi torunu Ebru, Zafer ve Ufuk hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hayriye Şentürk'ün trajik hikayesi pek çok soru işaretini geride bırakırken bu olayın ardındaki gerçekler hala tam anlamıyla aydınlanmış değil. Geriye kalanlar ise acı dolu bir geçmiş, belirsizlikler ve yanıt bekleyen iddialar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.